Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz içi böyle su böreği gibi olan ve dışı çıtır çıtır ki sosla yapacağımız çok lezzetli börek tarifimi paylaşacağım. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle böreğimizin birinci sosunu hazırlıyoruz. Bunun için geniş bir kaseye 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı yoğurt ve 3 adet yumurtayı ilave edip karıştırıyorum. Burada dilerseniz 2 yumurta da kullanabilirsiniz. Evet, tüm malzemeleri ilave ettikten sonra çatal yardımıyla homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Evet, sosumuzu hazırladım, kenara aldım. Şimdi böreğimizin ilk katmanını hazırlıyoruz. Bir tane yufkayı masanın üzerine serdim gördüğünüz gibi ve rulet yardımıyla ikiye bölüyorum. Bu aşamadan sonrasını hızlandırılmış bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü sıkılmanızı istemiyorum. Gördüğünüz gibi yufkamın yarısını bu şekilde ellerimle büzdüm. Ve şimdi formunu bozmadan kendi etrafında sararak tepsime yerleştiriyorum. Arkadaşlar bu aşama aslında çok kolay ama benim yufkam hem bayat hem de yırtık olduğu için bu şekilde zorlandım. Siz yaparsanız mutlaka taze yufka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, yufkamın ilk yarısını döşedikten sonra şimdi ikinci yarısını da aynı şekilde döşeyeceğim. Mümkünse tepsiye yerleştirirken de tekrar form vermenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde düzelte pileler oluştura dizmeniz önemli. Toplamda 4 adet yufka kullandım. Evet, ikinci yufkamı da aynı şekilde ortadan böldüm ve aynı şekilde kendi ekseni etrafında tepsimi doldurana kadar bu şekilde devam ediyorum. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Sayfama yeni gelen arkadaşlar için de daha önceki videolarımı şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka beğeneceğiniz videolar çıkacaktır. Gerçekten inanılmaz pratik bir börek. Sadece 4 yufkadan oluşuyor ve gördüğünüz gibi yapımı aşırı derecede kolay ve kısa sürede yapılıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tepsimin ilk katmanını döşedim. Görüntüye bakar mısınız? Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için 250 gram peynirimi bu şekilde çatal yardımıyla eziyorum. Mümkün olduğu kadar aşamaları hızlandırarak sizleri sıkmamaya çalışıyorum ama en ince detayı da atlamak istemiyorum. Evet, peynirimi ezdim. Şimdi yarım demet doğramış olduğum maydanozumu ilave ediyorum. Dilerseniz maydanoz kullanmayabilirsiniz ama maydanoz gerçekten çok yakışıyor. Evet, şimdi böreğimizin ilk katmanına hazırlamış olduğumuz sosun tamamını döküyoruz bu şekilde. Kaşıkla dökmenizi tavsiye ediyorum mümkünse. Aralarına da nüfuz etmesi gerekiyor. Evet, sosumu döktükten sonra şimdi iç harcımı her tarafına yayıyoruz bu şekilde. Evet, peyniri yaydıktan sonra şimdi o lezzetli dokunuşu gösteriyorum size. Buzluğumdan çıkardığım donuk tereyağımı bu şekilde rendeliyorum her tarafına. Böreklerinizin içine donuk tereyağını mutlaka rendelemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten daha böyle dengeli oluyor ve çok lezzetli oluyor. Tereyağı pahalı, çok gidiyor diye düşünmeyin. Kesinlikle çok gitmiyor. En fazla 50 gram gidiyor. Çünkü donuk tereyağı ve çok ince bir şekilde rendeliyor. Evet, tereyağını rendeledikten sonra tepsimi kenara alıyorum ve şimdi üst katmanı hazırlamaya başlıyorum. İlk katmanı nasıl hazırladıysak ikinci katmanı da aynı şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Yufka sayısı yufkaların büyüklüğüne göre değişebilir arkadaşlar. Eğer büyük yufkanız var ise 1,5 yufka bile yeterli olacaktır. Ama şunu söylemeliyim. İlk katmanını daha sıkı yerleştirmenizi tavsiye ediyorum. İkinci katmanı biraz böyle yaya da yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Evet, böreğimizi bitirdik. Şimdi üzerine gelecek olan ikinci sosumuzu hazırlıyoruz. Bunun için geniş bir kaseye 1 su bardağı maden suyu, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı sirke ilave edip
Karıştırıyorum güzelce. Bu iki sos sayesinde böreğimiz hem yumuşacık, ıslak ıslak hem de çıtır çıtır bir börek olacak. Kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, 2 yemek kaşığı sirkemi de ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum ve böreğimin üzerine gezdiriyorum. Bu arada onun içindekiler ne diye sorabilirsiniz tabii ki haklı olarak. O kızımın yaptığı küçük bir yaramazlık. Dünkü tarifimde un artmıştı. Unun içine sen git çörek otuyla haşhaş karışımının içine dök. Ben de ziyan etmek istemedim. Bu şekilde kullandım. Sonuçta böreğimizin üstüne bunları da kullanıyoruz. Bu üstünde gezdirdiğimiz sos sayesinde böreğimiz çıtır çıtır kendi açtığımız gibi olacak. Evet, sosumuzu da her tarafına gezdirdikten sonra üzerine tekrardan donuk tereyağımı rendeliyorum gördüğünüz gibi. Bu arada dilerseniz üzerine haşhaş tohumu ve çörek otu serpebilirsiniz. Evet, tereyağımı rendeledim. Bu aşamadan sonra 200 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum ve altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreğim pişti. Şimdi fırından çıkarıyorum. Bakar mısınız üzerinin güzelliğine? Gerçekten çok güzel görünüyor ve çok da güzel kabardı. Böyle bu şekilde pileli olmasına rağmen çok güzel kabardı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreğim fırından çıktı. Biraz da soğumasını bekledim. O aşamada çok güzel kabarmıştı ama söndü maalesef. Ama bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten çok güzel ve albenisi süper görünüyor. Böyle inanılmaz lezzetli görünüyor. Şu an tadına bakmak için sabırsızlanıyorum ama önce size çıtır sesini dinletmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ortadan ikiye hemen. İçi yumuşacık, eminim buna, ve dışı çıtır çıtır böyle. Şöyle, bismillahirrahmanirrahim. Of 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 of. Ay, görüntüye bakar mısınız? İnanılmaz lezzetli görünüyor. Şu an şu içinin dokusuna bakın. Of of, içi gerçekten ıslak ıslak oldu böyle. Yemelere doyamayacağınız bir lezzetli bir börek oldu. Hemen sesi, çıtırlığını tekrar dinletmek istiyorum. Allah'ım, sanki baklava mısın mübarek? Şuraya bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Islaklığa bakar mısınız? Şuraya bakın. Bismillahirrahmanirrahim. İnanılmaz bir şey olmuş. Kesinlikle su böreğinin aynısı. Hiçbir fark yok. Böyle tam su böreği tadında. O ağzımıza gelen o ıslaklığın verdiği yumuşak bir tat. İnanılmaz lezzetli. Şuraya bakın. Çıtır tarafını bıraktım. Yumuşak tarafını kesiyorum. Ay çok güzel. Mutlaka yapın ve sevdiklerinize paylaşın diyorum. Alacağınız tepkileri şimdiden tahmin edebiliyorum. İnanılmaz lezzetli bir börek oldu. Şuraya bakın. Islak. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.